Kudüs İslami Vakıf-el-Eyr İdaresi'nden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor. İsrail polisi Kıblemescide namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidinde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Çok sayıda yaralı var. İsrail polisinin saldırısında yüzlerce yaralının olduğu endişe edilirken son açıklamalara göre 205 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bunlardan 83'ünün Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı. Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle ve yüz göz ve göğüsten olduğuna değinilen açıklamada Filistin Kızılay'ının hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede Sahra Hastanesi kurduğu ifade edildi. Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eskişehir bölgesinin Şam kapısı ile Sahire kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis Eskişehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi. Kudüs İslami Vakıf-el-Eyr İdaresi şu ana kadar Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. AA editörü ayağından yaralandı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın AA Orta Doğu editörü Turgut Alp Boyraz ayağından yaralandı. Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu. Hafif yaralanan Boyraz'a olay yerinde müdahale edildi. Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor. TÜRKİYEDN tepkiler gecikmedi. Yapılan saldırının ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Şentop Açık Bir Devlet TERÖRÜDÜRTBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda her Ramazan'da olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum ifadelerini kullandı. Oktay derhal durdurulmalıdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay derhal durdurulmalıdır dediği İsrail polisinin saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri dile getirdi: İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır. Altun baskını şiddetle telin ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişe ile takip etmekteyiz. İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. Kalın pervasız saldırılar durdurulmalı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır. Çavuşoğlu Filistin halkının yanındayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yayınladığı mesajda ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. Dışişleri Bakanlığı da resmi açıklama yaparak İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz.
Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir. Kurtulmuş sessiz kalan dünyanın ayıbı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Siyonist katil İsrail Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil, buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır. Kılıçdaroğlu şiddetle KINİYORUM CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz böğürdür. Akşener insanlık dışı OLAYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Çelik MUBAREK Ramazan'da saygısızlık. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i Şerif tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanında.